Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi aldım. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde sahte kartı geldi. Sahte yaklaşmak, kimliğini gizli tutmak, sinsi bir şekilde kendini sergilemek. Sevgi kartıyla ışıklı gözler, pırıltılı gözler, üzgün ve üzen gözler dedi. Sandık destesi çok sevdiğim deste. Yani bütün destelerimi severim ama farklı destelerden biri. Çünkü örneğin normalde sevgi kartı işte aşktan, sevgiden bahseder ama sandık destesinde aslında bir taraftan böyle hüzünlü tarafımızı, belki de karanlık taraflarımızı diyebilirim, gösteren bir deste. O yüzden onun enerjisini de çok seviyorum. Çok güzel bir deste. Evet, hemen devam edelim. Yıldızlar kartı geldi. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vadeden bir durum. Mektup kartı ve sevgi kartıyla beraber geldi. Mektup getirdiği bir bağlantıdır aslında. Samimi bir iletişim, haberleşme isteği içerisinde olmaktan bahseder. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişi bir haber alacak olabilir. Beklediği bir iletişim olacak olabilir ama daha çok böyle hüzünlendiği, kalbini böyle bir tarafını böyle karanlıkta bırakan, üzen enerjilerin aydınlanmasını istediği, bu konularda bazı şeylerin netleşmesini istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir beklenti içerisinde. Etrafında çok fazla dikkat etmesi gereken insan olduğunu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. O yüzden çok böyle kendini göstermek istemeyen, geri planda tutan ya da duygularını olduğundan daha farklı gösteren enerjilerde biri olduğunu söyleyebiliriz bugün enerjisinde. Umarım anlatabildim. Konuşamıyorum bugün. Ve burada şöyle aslında ciddi bir beklentisi var aklınızdaki kişinin. Kadersel olarak artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu alacağı haberle ya da beklediği haberle beraber şansının, kaderinin, talihinin değişeceğini düşünen bir enerjide diyebiliriz. Ciddi bir kalp kırıklığı var ama bu kalp kırıklığını maskelerle kapatan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün aklınızdaki kişinin hayatında neler olacak dediğimizde mahkeme kartı geldi. Mahkeme kartı ciddi uyanışlardan bahseder bize. Şimdi iki büyük arkana geldi. Üç karttan ikisi büyük arkana. Ciddi bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin hayatında ve bu değişim, dönüşüm, bu süreç daha çok böyle onun hayatında bitmesi gereken bazı şeylerle ilgili diyebiliriz. O yüzden artık bir şeylerin farkına varmaya başladığı süreçte değişip dönüşmesi gerektiğinin çok net farkında ve bu yüzden bilinçaltındaki korkularla yüzleşiyor diyebiliriz. Ciddi ve yorucu bir sürecin içerisinde. Karanlık tarafı onu o eski kalıplaşmış şeylerden çıkmaması adına zorlarken mahkeme kartıyla beraber de uyanışla beraber artık gerçekten bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğunu anlayan bir enerjide diyebiliriz. Kişinin kendi iç dünyasındaki karanlık yönleri görüp bunları yok etme süreci içerisinde olarak geliyor. Ciddi bir değişim dönüşüm aşamasında diyebiliriz. Özellikle bu sevgi kartında gelen şu acı, aşktan, sevgiden kaynaklı gelen ya da işte hayal kırıklığından kaynaklı gelen acının asıl sebebi, bunu neden yaşadığı ile ilgili bir sorgulama içerisinde olabilir. Şu an enerjisinde neden bunları yaşıyor dediğimizde yakın geçmişte ölüm kartıyla beraber hayatında fazla olan bazı şeylerin farkına vardığı bir süreçten geçmiş diyebiliriz. Yılan kartı ara bozucu kimselerden, iyi enerjileri sömüren negatif enerji yüklü üçüncü kişilerden, bazen de can yakıcı sözlerden bahseder bize. Buraya bir kart alacağım. Daha netleştirelim burayı. Bir tane neydi hayatında?
Değnek beşlisi. Ya özellikle böyle yakını gibi gördüğü ya da yakını olan kişilerle sürekli aradaki sorunları kavgayla çözebilme ile ilgili bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir. Yani ilişkilerinde iş hayatı olabilir, özel hayatı olabilir. Sürekli bir kavganın, dövüşün içerisinde olduğu, sürekli bir huzursuzluk ortamının içerisinde kalmış olabilir. Ve bu kişinin, yani kişi olarak daha çok söyleyebilirim. Şimdi onu yılan gibi sokan kişinin diyelim, niyetinin ne olduğunun farkına vardığı bir süreçten geçmiş. Ama burada şöyle bir şey var. Şimdi bu kişi, bazı kişiler vardır ya, insanlar şöyle düşünür. İşte annem, babam, atamam, işte şunu yapamam, bunu yapamam. İşte akrabam, işte ne yapayım, kabul ediyorum kötü de olsa. İşte ya da arkadaşları görür yanlışlarını ama ya işte kaç yıllık arkadaşım, ne yapayım derken bir kabullenilmişlik vardır ya kötüye karşı. Bu noktada artık her ne olursa olsun, yani sen karşındaki kişi kim olursan ol, tamam ben seni artık hayatımda istemiyorum dediği bir süreçten geçmiş diyebiliriz. Biraz da yorucu bir şekilde geçmişler buradan. Çünkü birazcık kavganın, gürültünün olma durumları var bu sürecin içerisinde. Ve bununla beraber artık ciddi şekilde uyanışlarının farkına vardığı bir süreçte, yani neden bunları yaşıyorum, neden böyle şeylerle uğraşmak zorunda kaldım dediği o bilinçaltındaki korkular. Ki bu illa şey gibi de değil, şu da olabilir. Örneğin bu zamana kadar neden ben bunu çektim ya da bu kişiyi çektim dediği, işte yalnız kalma korkusundan kaynaklı olabilir, kendini değersiz hissetmekten olabilir. Her neyse artık o alttaki bilinçaltındaki duygu bununla yüzleşti. Yani ben bu kişiye bu kadar değer verdim, emek verdim ya da sabrettim. Neden dediği ve bunu anladığı, bununla beraber hayatındaki birçok şeyi çözmeye başladığı süreçte. Şimdi yakın gelecekte onun hayatına bu durum neler getirir dediğimizde çok güzel geldi aslında. Keşif kartı, keşfetme kartı, hüzün ve değnek ası geldi. Şimdi hüzün, kalp kırıklığı ve mutsuz olmaktan, işte yürekten dökülen gözyaşından bahseder ama keşif kartı da kendini fark etmek, içsel dünyaya yönelmekten ve kendi kalbine doğru yolculuk, kendini keşfetme süreçlerinden bahseder. Değnek ası artık samimi ilişki kurma süreçlerinden bahseder. Kendisiyle, iç dünyasıyla, o kırık tarafıyla, o hüzünlü tarafıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinden geçecek diyebiliriz yakın gelecekte. Bu kırıklığı kendisi tamir edecek ve bunu da kendi iç dünyasındaki o yaralı tarafı, o kırık tarafı anlamasıyla gerçekleştirecek diyebilirim. Güzel geldi. Biraz yorucu olabilir onun için ama güzel. Şimdi yani sürekli takip eden arkadaşlar fark edecektir. Bir süredir böyle. Yani zaten normalde de frekansların değişmesi, dünyamızın frekansının değişmesiyle beraber de uyanışlar artık artmaya başlayacak ama bu süreçte en azından kolektifteki enerjinin değişmeye başladı. Yani kolektifin aklındaki kişilerin enerjisinin değişmeye başlamış olması güzel. Çünkü daha önce daha böyle farkındalığı olmayan, daha negatife doğru hizmet eden durumlar vardı. Tabii ki bazıları hala o şeyde devam edecek. O ayrı bir şey ama şimdi sizin hayatınızda da ciddi değişim ve dönüşüm oluşuyor bu durumlardan kaynaklı. Yani aklınızdaki kişinin yaşadığı durumlardan kaynaklı. Şimdi sizde de iki büyük arkana geldi. Joker kartı ve büyücü kartı. Şimdi aklınızdaki kişinin yaşadığı bu durumlar sizin hayatınızda nasıl yansıyor dediğimizde kupa altınızı özlemekten bahseder bize. Geçmiş çocukluk süreçlerinden bahseder. Burada ama daha çok sizin özlem enerjinizin arttığı bir süreç var. Şimdi onun hayatındaki karışıklıklar, karmaşalar ayrı düşürmüş olabilirsiniz ya da enerjisel olarak biraz kopmuş olabilirsiniz belki. Ama burada size yansımasına baktığımızda ciddi bir özlem enerjisi olarak yansıyor. Bunun sebebi ne dediğimizde de büyücü kartı. Buraya bir kart alacağım çünkü yani şimdi büyücü kartında biraz kandırılma durumları da vardır. Ve enerjisel olarak da çok fazla çekim hissetme durumu da vardır. Şimdi değnek onlusu derin üzüntü ve yalnızlık hissinden bahseder. Siz yakın geçmişte kandırıldığınızı, bu kişi, yani aklınızdaki kişi tarafından kandırıldığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Bu tür bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Burada sizin ciddi bir kalp kırıklığınız var aslında. Şimdi buradaki değnek beşlisi durumu, yani şimdi burada kavga ettiği durum, işte savaştığı kişi sizinle ilişkisini de bozmuş olabilir. Daha önceki aşamalarda ya da bu tarz bir durum siz de yaşamış olabilirsiniz. Burada birazcık kendinizi değersiz, kötü hissettiğiniz, kandırıldığınızı düşündüğünüz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz yakın geçmişte. Şimdi yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde yeni bir başlangıç isteği içerisinde olacaksınız siz.
Yani şöyle, artık alma verme dengesini sorguladığınız ve anlamaya başladığınız bir süreç olacak. 6 rakamı sizin için şey ifade ediyor olabilir. 6 ve 9 açıkçası. Şimdi bu noktada 6'lı 9'lu günlerde bazı haberler alacak olabilirsiniz. Yani bu şöyle, 6 rakamı da artık sevgi boyutuna geçmekten bahseder aslında bize. Şimdi bu noktada alma verme dengenizi sağlayamayan, daha çok böyle korkularla yönetilen biriyseniz eğer, ki bu korkular bilinçaltı korkularınız olarak söylüyorum. Bu zamana kadar ciddi yorucu enerjilerden geçmiş olabilirsiniz ikili ilişkilerde ve bu ilişkide de bunu sanki fazlasıyla deneyimlediğiniz bir süreç oluşmuş. Burada artık o alma verme dengesini bu kişiyle beraber oluşturmaya başlayacağınız bir süreç olacak. Ama buranın enerjisini sizde sevmedim. Burada biraz değişik geldi enerjiniz. Şimdi yani çok fazla yormuş olabilir bu durum sizi ya da çok kırılmış olabilirsiniz. Bugün enerjisinde sizin hayatınızda neler olabilir dediğimizde gizli kartı, yakalanmak, yıldızlar ve zaman kartı geldi. Şimdi çok değişik geldi. Nasıl değişik geldi hemen söyleyelim. Şimdi yakalanma kartı istemediğiniz bir şeyin ortaya çıkmasından bahseder bize. Gizli kartta da bilinmeyen birinden gelen sinyal, takip edildiğini hissetmek, kim olduğunu çözümleme düşüncesi. Yani yıldızlar kartı kadersel süreçlerden ve zamana bırakmaktan bahsediyordu zaman kartı da. Şimdi hemen çıkıyorum bu enerjiden. Çok üzülmüş olabilirsiniz ama yaşadığınız şeyleri daha çok neden yaşadım olarak sorgularsanız, oradaki kazançlarını alırsanız çok daha faydası olacaktır sizin için. Negatif enerjide kalmamanızda fayda var. Şimdi buradan bugün enerjisinde aslında çok da ortaya çıkmasını istemediğiniz bazı şeyler ortaya çıkabilir. Ya da bir kişi tarafından izlendiğinizi, takip edildiğinizi hissedebilirsiniz. Sosyal medyada takip ediyor olabilir. Farkına varmadığınız, bu zamana kadar çok böyle dikkatinizi çekmeyen bir kişinin sizi takip ettiğini duyacak ya da sizinle ilgilendiğini, illa takip olarak düşünmeyin ama sizinle ilgilendiğini, sizinle ilgili bazı şeyleri araştırdığını fark ettiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz bugün. Daha çok böyle güzel zamanların geleceğini biliyorsunuz ama zamana bıraktığınız bir durum var. Yani sanki şu an bir şey olsun istemiyorsunuz. Yani artık nasıl söyleyeyim, gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak olabilir. Bazı şeyleri görmek istememek olabilir. Ya da bu izlenme durumuyla ilgili ya da hoşunuza gitmeyecek bazı şeylerin ortaya çıkmasıyla ilgili bir korku çalıştırıp bunu istemediğinizi fark ettiğiniz ya da bunu dillendirdiğiniz bir gün olabilir. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi aktif enerjiye baktığımızda kılıç üçlüsü, üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz ve bu durum ortaya çıkacak olabilir ya da bu durumun ortaya çıkmasıyla ilgili bir korku çalıştıracak olabilirsiniz. Kılıç üçlüsü, zindan ve alyans kartı. Çoğunluk olarak üçlü bir durumun içerisinde olabilirsiniz dediğim gibi. Partner durumu olabilir, siz evli olabilirsiniz, karşı taraf evli olabilir. Kendinizi sıkışmış, ne yapacağını bilemeyen enerjilerde hissediyor olabilirsiniz. Zihin ve kalp arasında gidip gelen enerjilerde olacaksınız ve çok ciddi can acısını aslında hissediyorsunuz. Çok yorucu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz bu süreçte. Ve bugün de bazı şeyler, yani aldığınız bir haber olabilir, gördüğünüz bir şey olabilir, sizi bu konularda yoracak gibi görünüyor. Burayı kabul etmeyin, güzel şeyler düşünün, güzel olsun. Bunun en büyük sebebi ne dediğimizde değnek kraliçesi geldi. Değnek kraliçesi ya kendini kaptırdığın olaylardan bahseder, inisiyatif almaktan bahseder. Şimdi burada aslında bitmesi gerektiğini düşündüğünüz ama bitiremediğiniz bazı şeyler, bile bile girdiğiniz bazı durumlar olabilir. Ama bu durumun içerisinde olmak da size çok ciddi şekilde acı veriyor ya da vermiş olabilir, yani öyle söyleyeyim. Nasıl? Uygun görmediğiniz bir durumun içerisindesinizdir ama yani çıkamıyorsunuzdur ya da evet kötü olduğunu ya da yanlış olduğunu size göre, yani kötü, iyi, kime göre, neye göre o ayrı. Kendiniz bunu doğru bulmuyor olup ama o durumun içerisinden de çıkamıyor ya da çıkamamış olabilirsiniz. Ve bunun ciddi bir yükü altına girmiş olabilirsiniz psikolojik olarak. Bu yüzden de bazı şeyleri böyle ne yapacağını bilemeyen,
işte bitmesi gerekiyor ama bitiremiyorum dediğiniz, kendinizle savaştığınız, yorduğunuz bir süreç olmuş olabilir. Bugünün enerjisinde de birazcık böyle aklınız, kalbiniz bu şekilde gidip gelecek diyebilirim. Ne yaşanması gerekiyorsa o yaşanıyor. Bunu lütfen kendinize tekrar tekrar hatırlatın. Yakın gelecekte bu durum sizin hayatınızda nasıl yansır dediğimizde biraz kendinizi yönsüz hissedeceğiniz süreçler olacak. Çevredeki bazı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı tartışmalar, uyumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalacak olabilirsiniz. Ancak burada sabretme durumuna geçiyorsunuz. Daha çok böyle zamana bırakıp sabrettiğiniz ve üstesinden gelmeye çalıştığınız bir aşama olacak. Kupası kalpten beklenmedik zamanda gelen aşktan bahseder bizde. Bugünkü açılım birazcık ağır. Ne kadar olmaması gerektiğini düşündüğünüz bir şey olsa da sizin gözünüzde olmaması gereken bir durumun içerisinde olsanız da bunu aşk için devam ettirdiğinizde düşündüğünüz bir sürece doğru gireceksiniz. Ama birazcık yorucu olabilir. Lütfen dikkat edin, öyle söyleyelim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Güzel olanları sadece aldım, kabul ettim deyin lütfen. Unutmayın, şu an ne düşünüyorsanız yarınızda gerçekleşecek olan şey odur. O yüzden güzel şeyler düşünün ki güzel şeyler hayatınıza aksın. Hoşçakalın.